2 Ekim 2018'de Suudi Başkonsolosluğu'na girdi ve tekrar çıkamadı. Suudi Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı ve Kaşıkçı ailesi kimdi? Kaşıkçı ailesi eski kaynaklara ve yaygın kanaate göre Kayseri'nin Germir köyündendir. Ailenin bazı erkekleri 3 asır önce hac için Arabistan'a gidip Medine'ye yerleşmiş, 1900'lerin başında İttihat ve Terakki'ye katılmışlar ve Medine'nin vergi toplayıcısı olmuşlardır. Kaşıkçı ailesinin Osmanlı adına Medine'de yöneticilik yaptığı sırada Şerif Hüseyin'in Arap isyanı patlak verdi. Kaşıkçı ailesi Medine'yi koruyan Fahrettin Paşa ile birlikte şehirde kaldılar. Kaşıkçı ailesine mensup olanlardan biri de Cemal Kaşıkçı'nın dedesi Muhammed Halit Kaşıkçı'ydı. Şerif Hüseyin'in adamları Medine'yi ele geçirince Muhammed Halit Kaşıkçı ve kardeşi Abdullah Kaşıkçı Medine'den kovuldu, Şam'a sürüldü. Muhammed Halit Kaşıkçı aile gelenekleri dışına çıkıp Şam'da tıp eğitimi görüp cerrah oldu ve radyasyon terapisini okumak için Paris'te eğitimine devam ettirdi. Daha sonra özel muayenesini açmak için Mekke'ye gitti. 1925 yılında Vahabi Suud ailesinin Hicaz'ı ele geçirmesinden sonra Mekke'ye dönebilen Muhammed Halit Kaşıkçı burada ilk muayenesini açtı ve Mekke'nin ilk modern doktoru unvanıyla Suudi Arabistan'ı kuran Kral İbni Suud'un özel doktoru oldu. Muhammed Halit Kaşıkçı Sami Ahmed ile evlendi ve Adnan Kaşıkçı, Samira Kaşıkçı, Ahmet Kaşıkçı olmak üzere birçok çocuğu dünyaya geldi. Adnan'ın kızı Nabila, Samira'nın oğlu Dodi, Ahmet'in oğlu Cemal Kaşıkçı başta olmak üzere birçok torunu oldu. Muhammed Kaşıkçı Riyad'da ameliyat sırasında hayatını kaybetti. Fakat Kaşıkçı ailesi dünyanın birçok bölgesinde önemli işler yaptılar ve isimlerini duyurdular. Kaşıkçı ailesinin en bilinen isimlerinden biri ise Adnan Kaşıkçı'ydı. Adnan Kaşıkçı Mekke'de doğdu ve mühendislik okumak için Amerika Birleşik Devletleri'nde Colorado'ya gönderildi. Fakat burayı soğuk bulup üniversiteyi bıraktı, iş hayatına atıldı. Babasından aldığı parayı kullanarak çöl arazilerinde kolay kullanım sağlayan Kenworth kamyonlarından aldı ve Kenworth için Suudi Arabistan ajansı oldu. Riyad'a döndü ve farklı işlere girdi. Birçok ülkeye silah ve petrol sattı. Dünyanın en zengin insanlarından biri oldu. Batı şirketlerini Suudi Arabistan'ın altyapı ve savunma ihtiyaçları için bir araya getirdi. Adnan Kaşıkçı'nın hayatı, yaşadığı aşkları, boşandığı eşi, dev yatı, lüks harcamaları, yatırımları yıllarca gündemden düşmedi. Filmlere konu oldu. If you were the richest man on earth, in this world-exclusive edition of Lifestyles, we'll explore the fabulous private domains of Adnan Khashoggi. Global press to explain this mysterious mogul whose name and face appear in headlines across the world. The multi-million-dollar deals, the $2.5 billion divorce case. Amerika Birleşik Devletleri hükümeti Adnan Kaşıkçı'nın Filipinlerin başkanı Marcos ile birlikte vergi gelirlerini el altından piyasaya sürdüğü gerekçesiyle işbirliği yapmaktan vazgeçti. Bu olay üzerine 1989 yılında İsviçre'de tutuklandı. 10 milyon dolarlık kefalet karşılığında serbest bırakıldı. Serveti eriyip gitti ve kızının adını koyduğu Nebila isimli dev yatını Donald Trump'a sattı. Publicity about your acquisition of the boat this summer. The Princess, is that what we call it? I bought a boat from Adnan Khashoggi, which was formerly called the Nabila. Nabila. It's a yacht. And Adnan Khashoggi, excuse me for a second, is the world's largest arms trader? I hate to admit it. Actually, it was from the Sultan of Brunei because he was security for a loan and a whole complicated thing. But now, what are those guys like? Oh, they're real sweethearts, I have to think. Adnan Kaşıkçı yaşamını sürdürdüğü Londra'da
6 Haziran 2017 tarihinde 81 yaşında hayatını kaybetti. Adnan Kaşıkçı'nın kızı Nebila, Amerika Birleşik Devletleri Los Angeles'ta oyunculuk dersleri aldı. Sınıfında Jack Nicholson, Robert De Niro gibi isimler vardı. Nebila Kaşıkçı oyunculuk kariyerini sürdürürken Kaşıkçı iş projeleri üzerinde çalışarak gelirini arttırdı. Samira Kaşıkçı 1935 yılında Suudi Arabistan'da doğdu. Etkili bir Suudi Arabistanlı ilerici yazardı. El Şarkiya dergisinin sahibi ve editör yardımcısıydı. İş adamı Muhammed El Fayed ile İskenderiye'de bulunan sahilde tanıştı ve 1954 yılında evlendiler. Evlilikleri 2 yıl sürdü ve bir çocukları oldu. Adı Dodi El Fayed'di. Dodi El Fayed öğrenimine Mısır'da başladı. Daha sonra Fransa'ya gitti. İsviçre'de eğitimini tamamladıktan sonra Londra'da bulunan Birleşik Arap Emirlikleri Elçiliğinde danışman olarak görev yaptı. Dodi El Fayed, Temmuz 1997'de Galler Prensesi Diana ile Fransa Paris'te romantik bir ilişkiye girdi. Dodi ve Diana bir süre yatta kaldılar ve daha sonra Dodi'nin babasının Fransa'da bulunan oteline geldiler. Oradan Dodi'nin evine gideceklerdi. Fakat kapıda magazin muhabirleri vardı. Onlardan kaçmak için arka kapıdan çıktılar. Tarih 31 Ağustos 1997 idi. Paris'te bir alt geçide girdiler ve bir daha çıkamadılar. This is BBC Radio in London. French government minister has said within the past few minutes that Diana, Princess of Wales, has died. Dodi'nin babası Muhammed El Fayed, çiftin İngiliz kraliyet ailesi tarafından idam edildiğini iddia etti. My son and Princess Diana been murdered by the royal family. Ahmet Kaşıkçı Mekke'den Medine'ye geçti ve 1958 yılında Cemal Kaşıkçı doğdu. Cemal Kaşıkçı ilk ve orta öğrenimini Suudi Arabistan'da bitirmesinin ardından üniversite eğitimini 1982 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde işletme yüksek lisans derecesi ile mezun oldu. Kariyerine Suudi Arabistan'da muhabir olarak adım atan Cemal Kaşıkçı, Okaz, El Şark, El Avsat, El Müslümun başta olmak üzere pek çok günlük ve haftalık Arap gazetelerinde çalıştı. Cemal Kaşıkçı 1980'li yıllarda ihvana yakın bir isimdi. Fakat 90'lı yıllarda bir dini cemaatin bir aydın ve entelektüeli ihtiva edemeyeceğini düşündüğüm için terk ettim demişti. 1991-99 yıllar arasında Afganistan, Cezayir, Kuveyt ve Sudan gibi ülkelerde yabancı muhabirlik yaptı. Cemal Kaşıkçı'nın gazetecilikte dikkat çekmesi 80'li yıllarda Suudi Arabistan ve Arap dünyasında kahraman olarak bakılan mücahitlerden Osama Bin Laden'le yaptığı röportajlarla oldu. Mücahitlerin terör eylemlerine başlamasıyla bu harekete karşı mesafe aldı. Cemal Kaşıkçı, Osama Bin Laden ile birkaç kez röportaj yaptı ve 1995 yılındaki görüşmesinde Laden'i savaşmaktan vazgeçmesi için ikna etmeye çalıştığını söyledi. Osama did a damaging effect to Islam. Two important things: the indiscriminate killing of innocent people, which is a big taboo, a big mistake in Islam, and the other thing is suicidal attacks. Suicidal attacks, suicidal bombing is killing us with the Muslims, is damaging us the Muslims. Cemal Kaşıkçı Riyad'a geri döndü. El-Kaide'nin sivillerin ölümüne neden olan terör saldırılarını meşrulaştıran fetvaları eleştirdiği için çalıştığı gazetedeki görevinden alındı. Prens Türkiye El Faysal kendi düşüncesine yakın ve onun gibi Türk asıllı olan Cemal Kaşıkçı'yı Londra ve Washington elçiliği sırasında basın danışmanı olarak yanına aldı.
Prens Türki 2007 yılında tam zıttı olan Bandar bin Sultan tarafından tasfiye edilince Cemal Kaşıkçı'nın da görevi sona erdi. Cemal Kaşıkçı 2007 yılında bir kez daha genel yayın yönetmeni oldu. Fakat eleştirel yazılar yazması üzerine gelen tepkiler nedeniyle görevi tekrar bırakmak zorunda kaldı. Cemal Kaşıkçı, kraliyet ailesine yakınlığı ve bir entelektüel olarak saygı görmesi nedeniyle Arapça yayın yapan önemli kanallara çıkıyordu. Batı medyasında BBC, CNN gibi kanallara uzman görüşü veriyordu. Joining me now to debate this are Jamal Khashoggi, a prominent Saudi journalist and former royal family advisor. So Jamal, give us a sense here. What's going on here and why is the focus on Lebanon? 2016 yılında Trump'ı eleştirdiği için Arap televizyonlarına çıkması yasaklandı. Fakat bardağı taşıran son damla Suudi Arabistan'ın Katar ablukasını eleştirmesi oldu. Prens Muhammed bin Selman elini güçlendirdikten sonra farklı düşünen eleştirel yazar, iş adamı, ekonomist ve din alimlerine yönelik tutuklamalar gerçekleştirdi. Cemal Kaşıkçı da o dönem 3 hafta gözaltında kaldı. Olaylardan sonra 2017 yılında Suudi Arabistan'ı terk etti ve Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Cemal Kaşıkçı'nın eleştirileri Batı'da reformcu olarak görünen Prens Selman'ın aslında öyle biri olmadığını göstermekteydi. Cemal Kaşıkçı, Suudi Başkonsolosluğu'nda öldürülmeden 3 gün önce BBC radyosuna verdiği son röportajında Recently, a Saudi columnist and economist who was close to the royal court got arrested. And that scared many people because here we are talking about somebody who's close to the government. O röportajdan 3 gün sonra Suudi Arabistan'ın Türkiye İstanbul Başkonsolosluğu'na ihtiyaç duyduğu belgeleri almak için girdi ve tekrar çıkamadı. Atalarının Türkiye'de başlayan hikayesi, kendi hikayesinin bittiği yer oldu. هجرة أهل المدينة خلال الحرب الأولى والدي رحمه الله أحمد خاشقجي لا في حاجه غلط كده والله مش طبيعي هي عايزه تتدفى مش طبيعي والله يا جماعه في حاجه غلط لا هذه حطوها في الفيلم هذه